Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle geçen haftanın sorularıyla başlayalım. Geçen hafta güzel bir soru sormuştuk. Bir yarışmada bırakmıştım sizi. Kaplumbağalar arasında çekişmeli bir yarış vardı. Çok çekişmeli sürdü. Tamı tamına 23 saat sürdü yarışma. Bu 23 saat sonunda kim kazandı acaba? Tosmik mi kazandı? Fosur mu kazandı? Vosvos mu kazandı? Yan tarafta fotoğraflarını gösteriyorum. Sorumuz neydi? Sorumuzu bir hatırlayalım. Evet, 3 tane kaplumbağamız vardı. Bu kaplumbağalar kendi aralarında yarışacaktı. Tosmik saatte 30 metre hızla gidiyordu. Fosur saatte 40 metre hızla gidiyordu. Vosvos ile ise 50 metre hızla gidiyordu saatte. Normalde baktığımızda Vosvos yarışı önde bitirecek gibi görünüyordu ama bir kural eklemiştik. Kuralımız şuydu: her saat sonunda 3 kaplumbağayı da kontrol edecektik ve en öndeki 1 saat dinlenecek, diğerleri devam edecekti. 1 saat sonra tekrar bakacaktık. En öndeki kimse tekrar 1 saat dinlenecekti ve bu şekilde yarışmaya devam edecektik. Evet, yarışmamız tamı tamına 23 saat sürdü. Bu yarışmamızın saat sonuçlarını şu şekilde ben yan tarafa da yazacağım, söylüyorum. Birinci saatte Tosmik 30, Fosur 40, Vosvos 50 hız yaptı ve 50 hız en fazla olduğu için Vosvos 1 saat dinlendi. Evet, ikinci saat 60, 80, 50 oldu. Fosur 80 olduğu için 1 saat dinlenmeye koyuldu. Tosmik devam etti. 90 oldu. Fosur 80'de kaldı. Vosvos 100 oldu. Vosvos 100 olduğu için 1 saat beklemede kaldı. Evet. Hızlı saatleri okuyorum. Yan tarafta yazılarda görürsünüz. 120, 100'de kaldı. 100 oldu. Tosmik ve Fosur dinlendi bu sefer. 120, 150 oldu. Vosvos dinlendi. 150, 150 oldu. Fosur dinlendi. Evet, 180, 200 oldu. Vosvos dinlendi. 210, 200 Tosmik dinlendi. Evet, Tosmik'in ikinci dinlenişi oldu bu. 210, 250 Vosvos dinlendi. 240, 250 Fosur dinlendi. 270, 300 Vosvos dinlenmeye koyuldu. 320 ile Fosur dinlendi 1 saat. Evet, 13. saate geldik. 13. saatte 330, 350 oldu. Tekrar Vosvos dinlendi. Evet, Vosvos'u görüyorsunuz. Hızlı gittiğini belki de 1000 pişman oldu. En fazla Vosvos dinleniyor. İkinci Fosur dinleniyor. Tosmik ise evet halinden memnun. Çok dinlenmeden yoluna devam ediyor. Evet, 14. saatte 360 metre, 350. Evet, Tosmik ve Fosur dinleniyor. 15. saatte 360, 400 ile Vosvos dinleniyor. 16. saatte 390, 400. Evet, Fosur ve Vosvos dinleniyor. 17. saatte 420, 400 Tosmik dinleniyor. 18. saatte 420, 450 ile Vosvos dinleniyor. 19. saat 450, 480 ile Fosur dinleniyor. 20. saat artık yarışmanın sonlarına da giriyoruz. 570 metrelik bir mesafe vardı. 20. saatte Tosmik 480'e ulaşıyor. Fosur 480'e ulaşıyor. Vosvos 500'e ulaşıyor. Vosvos sona doğru geldi gibi ama ne olacak bakalım sonuç. Evet, 21. saatte 510, 500 oldu. Evet, Fosur 520 ile dinlenişe geçti. 22. saat 540, 520, 550. Evet, Vosvos 20 metre kaldı yarışa ama en önde olduğu için 1 saat dinlenişe geçti. Ve 23. saat Tosmik 570, Fosur 560, Vosvos 550'de kalıyor ve Tosmik 570 metreye ulaşarak yarışı kazanıyor. Evet, ilginç ve çekişmeli bir yarış geçti. Tosmik 4 saat dinlendi. Fosur 9 saat dinlenmek zorunda kaldı.
Vosvos ise 12 saat dinlenmek zorunda kaldı. Evet, hızlı gitmek mi daha hızlı, yavaş gitmek mi daha hızlı? Burada görmüş olduk, bir kuralla en yavaş gideni galip getirmiş olduk. Evet. Geçen hafta kısa bir soru daha sormuştum. Bu sorunun cevabını da yan tarafta fotoğrafını gösteriyorum, verelim. Sorumuz şuydu. Sorumuzu önce bir hatırlayalım. Geçen hafta sorduğumuz soruda bir tenis sporcusu topu atabileceği en uzak mesafeye atıyordu ve hiçbir yere çarpmadığı halde top ve hiçbir kişi müdahale etmediği halde top tenis atıcısının tekrar eline geliyordu. Bu nasıl olabilir diye sormuştuk. Sorunun cevabı şu şekilde olacaktı. Tenis oyuncusu topu havaya doğru atıyor, atabileceği en yüksek noktaya doğru ve yer çekiminden dolayı top yere düşüyor ve eline düşmüş oluyor. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Evet, sorumuz geliyor. Arka tarafta fotoğrafını gösterdiğim gibi yaşlı bir adam, zengin at çiftliği olan bir adam vefat etmeden önce 4 tane oğluna mirasını bir vasiyetle bırakmıştır. Ve mirası ben öldükten sonra açın diye de söylemiştir. Yaşlı adam öldükten sonra 4 oğlu mirasın ne olduğunu diye açarlar ve babası oğullarına şöyle bir miras bırakmıştır. Babasının toplamda 59 tane atı vardır ve atlarını 4 oğluna şu şekilde paylaştırmıştır. Birinci oğluma atların sayısının yarısını veriniz. İkinci oğluma atların sayısının 1/3'ünü veriniz. Üçüncü oğluma ise atların sayısının 1/10'unu veriniz. Dördüncü oğluma ise atlarımın sayısının 1/20'sini veriniz diyor. Ve sakın kesinlikle atları kesmek, bölmek yok. Atları bütün verin diyor. Evet, bu şekilde 59 atı nasıl paylaştılar acaba? Bununla alakalı 4 tane kardeş bir tane bilge kişiye gider. Bilge kişi onlara öyle bir çözüm bulur ki hiç atları kesmeden, atları parçalamadan bütün babasının isteği gibi atların sayısının yarısını büyük oğluna, 1/3'ünü ikinci oğluna, 1/10'unu üçüncü oğluna, 1/20'sini de dördüncü oğula vererek paylaştırmış olur. Acaba bu paylaştırmayı nasıl yaptı? Evet, bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur ve like atarsanız çok memnun olurum. Evet, cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.